Abi teşekkür ederim beni aldığın için. Aa ne demek ya? Zaten başka türlü çok olmuyor. Ya aynen. Gerçek bir abiliği her zaman yaşatıyorsun bana. Çok sağ ol abi. Konseptimizin ilk videosu için bir araya geldik. Nedir konseptimiz? Ne yapıyoruz? Abi konseptimiz şu, öncelikle kendimizi eğlendiriyoruz. Şöyle dedik, gerçekten keyifli yerlere gidip keyifli yolculuklar yapabilecekken niye bunu kayıt altına almayalım, bu muhabbetlerimizi de niye paylaşmayalım diye düşündük. O yüzden bence harika bir konsept çıktı. Tabii bunu yaparken odağımızda teknoloji, girişimcilik, bizim ilgi alanımız olan her şey olacak. Ama her şeyden en önemlisi yemek de olacak. İlgi alanlarımızın ortasında bulunan En sevdiğim tarafı. yolculuk ve yemek. Daha ne Evet. olsun? Ben sana o zaman abi şöyle kısadan sorular sorayım. Bir girişimcinin başarılı olması için ne gerekir? Yurt dışında da kabul görmüş bir şeydir aslında. Herkesin aradığı şeydir. Takım olmazsan başarı oranın çok zor, çok düşük. Evet. Herkesin sorduğu da o. Yani bir işi yaptığın zaman ben yaptım oldu dünyada hiçbir yerde kabul olmuyor. Çünkü sen çok iyi bir mühendis olabilirsin ama pazarlama ayağını veya finans ayağını başarman çok mümkün değil. Örnekleri var mıdır? Vardır. Yani adam ya şanslıdır ya da kansere tedavisini bulmuştur. Pazarlamaya ihtiyacı yoktur. Koyar dükkana. Anladın mı? Day one anahtarı çevirdiği an satışı başlar. Ki o bile mümkün değil Yani yani. evet o bile mümkün değil. İşin içerisine neler neler girecek. Avukatsal durumlar girecek, finansı girecek, bilmem nesi girecek. Yani orada bile tökezleyeceği yerler olur. Dolayısıyla düzgün takımı kurmak çok Evet. çok çok önemli. Sektör analizi. Ürünü nerede satıyorsan işte bizim yaptığımız hata yıllarca dayak yiyen ve uslanmayan kişiler olarak sen de ben. Uslanacaksın. Evet yani uslanacaksın ve diyeceksin ki sektör analizi yaptığın zaman veya ülke analizi yaptığında bakacaksın duruma. Biz neredeyiz? Türkiye'deyiz. Buradaki ihtiyaçlar nedir? Ona göre yapacaksın. Ben zamanından 15 yıl öte bir şey yaptığın zaman onun kabul görmeyeceği aşikar oluyor maalesef. Türkiye'de yani uzun vadeli planlar vesaireler ekosistemimize uygun değil. Yani bence Türkiye'de bir girişimcinin şöyle bir modeli yoksa yatırımcıya giden, ben bugün şu ürünü satacağım, bu üründen 100 tane satacağım ve bu kadar kazanacağım gibi bir modeli yoksa hiç yatırımcıyla bence vakit falan kaybetmesine gerek yok. Yani çünkü böyle bir şey olmadığı sürece yatırımcılar ilk önce sizi anlamaya çalışacak, sizi bir sürü soru soracak. O yüzden işinize güveniyorsanız ürününüzü satıp fatura kesmeye bakın. Biraz da teknoloji konuşalım istersen. Konuşalım. Çok kısa zaten, yani bu artık herkesin konuştuğu, herkesin AI konusunda böyle biraz konuşalım istiyorum. Konuşalım. Abi AI'ın geleceğini senin gözünde ne? Ve uzun vadede o kıyamet senaryosunu sormak istiyorum sana. İnsanların AI çok tehlikeli dediği senaryoyu sormak istiyorum. Yani kısa vadede insanlık için tabii ki çalışacak, uzun vadede de çalışacak ama doğru ellerde diyeyim. Yani AI kullanıyorum, mümkün mertebede kullanmaya çalışıyorum. Yani çok başarılı bir kere, çok güzel bir şey. Ama ileride herkesin korktuğu şey ne? AI kendi fikirleriyle dünyayı ele geçirecek, bilgisayarları kapatamayacağız. Böyle filmlerde olan şeyler vardı ya. Matrix. Evet yani Matrix oralara ulaşmasından korkuyor herkes. Bir yerden sonra bence olacaktır diye tahmin ediyorum. Biliyorsun Facebook'un bundan yıllar önce gene bir AI ile ilgili çalışması vardı. Fiş çekmek zorunda kaldılar. Çünkü kendi dillerini, kendi aralarında Evet. bir dil yarattılar. Yakın zamanda bir daha bir çalışma yaptı. Facebook değil ama başka bir grup. Onlarda da şöyle bir şey çıktı. İşte bu kadar insan, dünyada nüfus çok fazla, bunu nasıl azaltırız'a kadar girdiler. Onlar bile kalabalıklar rahatsız şimdi. Kontrolsüz bir AI geliştirilip geliştirilmediğini biz mesela bilmiyoruz. Dolayısıyla beni korkutan tarafı o taraf. Şimdi Terörist bir AI çok korkunç. tabii ki, tabii ki. Şimdi kuantum bilgisayarının gücünü biliyorsun. Evet. Dünyanın en kırılamaz şifrelerini bile 10 saniye gibi çok kısa sürelerde Evet. kırabiliyor. Evet. Şimdi AI'ya bu gücü verdiğin takdirde dünyadaki her şeye hükmedebilir. Yani sadece o zaman dünyada bütün komple elektriği ve interneti kesmek gerekecek herhalde. Başka Evet. türlü bunun önüne geçemezsin ama şu günkü dünyada elektriği ve yani interneti kesmek demek bütün bankacılık sisteminin, trafik ışıklarının yani Her şey, her şey, her şey, her şey. onun içerisine giriyor. Yani dünyayı çökertmek demek. Biliyorsun Amazon çok ciddi bir AI geliştirdi. Indian Army ürünlerini satın alan arkadaşların hemen kapıdan çıkarken ödemesini yapıyor, siz hiç merak etmeyin deyip Evet, aynen. bilgisayar başında Aynen.
Hintlilerin birer birer böyle ucuz iş gücünü zirveye taşıdığı bir AI çalıştırıyorlar. Bu konuda Abi, ne düşünüyorsun abi? çok büyük patladılar ya. Ve bununla ilgili Amazon'dan doğru düzgün bir açıklama gelmemesi normal mi sence? Abi evet, ben oraya takıldım aslında. Yani, Yani- ya bu olay fake olabilir mi? Ben tabii tam dibine inmedim. Görünce Abi hemen yok. inanmak istedim buna, nedense bilmiyorum Abi yani. şöyle, ben biraz bakındım ve hani şu an mesela teknoloji sayfaları şunlar falan buna verilen tepkileri böyle derleyip toparlayıp şey yapıyor. Artık hani paylaşıyor yani. Amazon'un buna bu kadar sessiz kalması çok absürt geliyor bana. Çok Evet. doğru bir şey söyledi. Şimdi şunu deseler mesela herkes çok rahatlayacak. Ya AI için bir öğrenme modeli gerekiyor. Bu da ilk yapılan bir şey olduğu için. Dolayısıyla evet, arkada AI çalışıyor ama AI'nin doğru karar verip vermediğini şu an Kontrol ediyoruz. Evet, bilgisayar başındaki kontrolörler yapıyor dese konu kapanacak. Evet. Yani böyle bir cevabı haftalardır çalışıyor olamazlar. Yani abi, öncelikle elektrikli araçların yani piyasada ne kadar zamanda tutunacağını, ne kadar zamanda yani herkesin elektrikli araç kullanması gibi bir dünya var mı? Herkesin elektrikli araç kullanması gibi bir dünya olacak mı? Yani yaşayanlar var bunu. Biliyorsun İsveç'te falan Tabii. %60'ı %70'lere ulaştı şu an. 60'ı geçti. Elektriklenme olayı orada %60'ın üstünde şu an, 70'lere dayandı. Muazzam, evet. Ama oradaki tabii altyapıyı görsen, benzin istasyonları gibi yerler var. Mesela 36 Sıralı. tane şarj istasyonu Evet, yan evet. yana, anladın mı? Amerika'da da abi Tesla'nın yani bitmiyor böyle. Süperşarj yerleri değil mi? Evet. Ama tabii orada da mesela Thanksgiving gününde bilmem ne de bayramlarda bir şeyleri görmüşsündür. Çok Mesela ciddi kuyruk oluyor. çok ciddi kuyruklar oluyor. Şu şeye rağmen oluyor bak. Çoğu kişi biliyorsun Amerika'da villada oturuyor. Evet. New York gibi, hani Washington DC falan gibi yerlerin haricinde. Onlar kendi evlerinde şarj etmesine rağmen o Hala- şarj istasyonu yerleri tıka basa oluyor. Evet. O kadar büyük şeye geldiğinde Türkiye bence şey konusunda çok iyi. Şimdi ben geçen hafta Yunanistan'daydım. Araçla gittik. Şarj istasyonu bulduğun zaman seviniyorsun ve 50 kW'ın üstünde Atina'ya kadar inmezsen, 50 kW'ın üstünde Aleksandropoli tarafında falan şey yok. Şarj istasyonu yok. Bizde 300 küsürün üstünde var şu an. Zorlu'yu açtı mesela ZES. Çok iyi. 380 kW mıydı? 320 kW mıydı? Öyle bir şey mesela. Gerçi Tesla almıyor. 300 kW'ları almıyor. 250 kW'da sınırlı. Ondan sonra ama çok ciddi hızlar bunlar. O konuda Türkiye çok çok iyi durumda. İnanılmaz iyi durumda. Yani haritayı Hadi ya. açtığın zaman her yerde var. Her yerde. Türkiye'de aptal Türkiye- değilsen yolda kalma şansın yok. Hadi ya. Kesinlikle. Aa, muazzam bir bilgi abi. Yani Türkiye gerçekten hani Avrupa'daki birçok ülkeden şey mi yani gerçekten? Yunanistan'dan özellikle. Senin şu an ilk deneyimlediğin muhtemelen Yunanistan'dan kat be kat iyiyiz. çok iyi. Yani Yunanistan'da ben sana yaşadığım bir olayı Asalım anlatayım. bayrakları abi. Evet, tabii tabii. Az. Geçen sene yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Buyur. Aleksandropoli'den Selanik'e geçeceğiz. Arada 200 kilometrelik falan bir yer var. Komotini denilen bir yere şarj istasyonu kurmuşlar. Böyle birbirinden mesafeli 3 tane ama etrafı bomboş tarla. 3 tane şarj istasyonu var. Onlar da benzincinin içinde. Böyle Allah'ın unuttuğu bir yer. Benzin istasyonu var. Hani köylerde benzin istasyonları vardır ya. Evet. Adı sanı duyulmamış bilmem ne Evet, pet evet. falan böyle. Onun gibi. Tavukların gezdiği. Ondan sonra öyle bir benzin istasyonu. İçeri girdik. Uygulama indireceğim. İnternet çekmiyor. Ondan sonra arabaya bindim. Uzaklaştım. İnternetin çektiği yere geldim. Uygulamayı indirdim. Ondan sonra geri geldim. Taktım şarjı. Diyor ki uygulamadan start vereceksin. Abi çekmiyor ki. Çekmiyor ki. Bir sonrakine gittik aynı muhabbet. Bir sonrakine gittik aynı muhabbet. Ondan sonra Allah razı olsun oradaki bir benzincide Türk çalışıyordu. O Dede Ağaç tarafı olduğu için. Hı. Türkler var. Ondan sonra abi dedi ben benim kartımla başlatayım. Sen ne tuttuysa bana euro olarak verirsin. Öyle bir durum yaşadık. Yani orada biraz sıkıntı Yunanistan'da. Ama ondan sonra Sırbistan falan, zaten Sırbistan'da hiç yok, görmedim. Oo. Makedonya'da yok denebilecek kadar, böyle bir iki tane falan. Ondan sonra ama oradan sonrasında istemediğin kadar. Avrupa'da diyeyim yani. Avrupa'da istemediğin kadar.